Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber War Thunder'da Amerikan Rütbe 5 tanklarıyla oynuyoruz. Amerikan Rütbe 5 tankları nedir, ne değildir? Kısaca hemen özetliyorum burada. Amerikan Rütbe 5 tankları ortalamanın altında tanklardır. Bazıları çok zırhlı olsa da delme değeri olarak çok iyi değil. Bazıları da delme değeri olarak iyi olsa da çok verimli tanklar yok abi burada. Bazıları da önden hiç delinmiyor ama çok zayıf iki yeri var mesela. Ondan dolayı çok tercih etmiyorum ben bu yerde oynamayı. Amerika'yı komik ve eğlenceli araçlar mı? Komik ve eğlenceli araçlar var. En ucubeye benziyor ama güzel tanktır. T-72E1 zırhı çok iyidir. Şu lavun zırhı çok iyi. Ama delme değerleri bu bir yer için çok yeterli değil. Falan falan. Şimdi mesela bununla bu kadar yol gidip bir anda yandan yiyip de ölebiliriz bir anda. O yüzden çok kafaya takmayacağım bunlarla oynarken. Hız namına hiçbir şey yok bunlarda. O yüzden ben pek beğenmiyorum kendilerini. Bunun premium versiyonu var T28. Onu da almayın ha. Bunlar kullanılmaması gereken araçlar normalde. Ben siz görün diye aldım. Neden almamanız gerektiğini uygulama olarak göstermek lazım. Yani bunu açıp kullanmamanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ben bir ara bunu stock grind videosu yapacaktım. 3,5 saat kayıt almıştım. Tamir kiti, yangın söndürücü ve mermi yanıcı dedim 3,5 saatte. O konuda biraz tatsız bir araç kendisi. Ama bir görüyorsunuzdur birçok meme'de var olan bir tank kendisi. War Thunder camiası tarafından. Meme bir tanktır. Meme'ini sevsem de kendisini sevmem. Bunlar prototip abi. Bunlar gerçekte var olmayan tanklar. Bazı arkadaşlar War Thunder'ın bütün tanklarının gerçekte var olduğuna falan inanıyor. Bunların hepsi prototip abi. T28 de prototip, bu da prototip. İkisi de aynı tank, ikisi de farklı ne denir? Blueprint proje. Çok daha farklı bir model. Diğeri çok daha farklı bir model. Zaten bunu winchli olmasından tam bir destek tankı olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Tamir, bakın, destek, ateş koruma falan filan. Piyade yaşasın diye, tankları tamir edilsin diye bir tank kendisi özünde. Biraz da katalog bilgi satmayı bıraktıktan sonra oynanışa geçelim artık. Yükle artık. Nasıl? Öldü mü ya? Ölmüş. Bu arada tuşlarım bozulduğu için kaldırmaya şeyine bastım mı o zımbırtı çalışıyor. Ona çok aldırmıyor. Yukarı aşağı oynayacak artık maalesef. Yani WASD çalıştığı sürece değiştirme niyetim yok. Çok yavaş abi. Ben yavaş şeyleri sevmem bir insanım. Bak mevzuya geleseye kadar oyun bitti. Buraya geleceğiz, flankleneceğiz şimdi. Bu arada sağa sola hızlı dönüyor. Gerçekte böyle olduğuna ben çok inanmıyorum. Oyun için denge olsun diye böyle yapılmış olabilir. Zaten yavaş bari sağa sola iyi dönsün demiş olabilirler. Bir de optiği çok kötü ya. Optiğin zoom'u çok kötü kendisinin. Da böyle oluyor işte abi bu tank oynamak. O yüzden çok tavsiye etmiyorum sizlere. Bak sıçana bak. Ben bunu nasıl göreyim? Lavuk çim RP'si yapıyor. Şimdi buna gelelim. Bu heat mermi atıyor. Ağır tank ve heat mermi atıyor. Ama külfet dolduruyor ama 18 saniyede dolduruyor. Povu çok iyi bu arada. Çok uzaktan görüyorsunuz tankı. O yüzden biraz seviyorum bunu. Benim bayağı oynadığım bir tankti eskiden. Premiumsuz zamanlarda bayağı oynuyordum bununla. Hayvan gibi denme değeri, hayvan gibi TNT değeri var. Light tanklere overpressure çok rahat atıyor. Onun dışında çok bir dalgası yok kendisinin yani. Veremeyeceğiniz adam yok bu tankla. Severim kendisini. Hızlı da çevik de. Hele o T95'ten sonra var ya şu yağ gibi akıyor yemin ediyorum. Kulesi de hızlı döner. Genel olarak başarılı bir tank mı? Yani kulesi de güçlü de şu gövdeyi gizleyeceksin abi bununla. Kule gösterip oynayacaksın bununla. Yoksa nanay. Yoksa nalları dikersin. Kule gösterirsen de buradan deliyorlar. O yüzden dediğim gibi çok bir dalgası yok. Herhangi bir ağır tank yani. Bu oyunda hiçbir özelliği olmayan bir ağır tank kendisi. En büyük artısı abi 7'de de heat mermi atan tek ağır tank galiba bu. Benim bildiğim ağır tank kategorisinde bir tek bu var diye biliyorum. Heat atan. Eğer yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltirsiniz zaten. Reddiler falan var. Öyle bir yerdeyiz yani. Biz ne alaka burada? A'ya alıyorlar. A'ya gidelim. Atış gücü olarak bu diğer T-32'lere nazaran çok daha iyi tabii ki de anlayacağınız üzere. Severim kendisini. Ama dediğim gibi çok öyle muhteşem, çok iyi bir tank değil. Problem değil abi. Mouse benim için. Ya vurdunuz adam tek yer. Dur bakalım bekle orada. Gitme lan. Gitti. Mouse nerede acaba? Yine o. Kim vurdu lan beni? Hmm. Arkadan geliyorlar ya. Uçak koymadım fark ettiyseniz uçak oynamayacağım. M48 alalım. Orta tank kullanalım. Abi bu heat mermi atıyor. Başka bir artısı yok. Ucube bir tank.
Şuradan arada sektirirsiniz. Bu zırh yapısından dökme zırh olduğu için biraz absürt davranıyor oyunda. Modellemelerden gibi bozuk oyunda. Döküm olduğu için bazı yerler 1000, bazı yerler 50 milimetre falan olabilir. O yüzden zırhına çok güvenmeyin abi bunun. Burası zaten çok zayıf. Normal klasik M48 yani orada çok zayıf abi. Seni kim vurdu kral burada? Amerikalıların şu komutan kapulası çok mantıklı olsa da çok zayıf bir nokta. Ekstra zayıf yani. Ama mobiliz abi. En büyük artısı o. Oğlum senin... Evet. Boşluk zırh efekti yaşadık yemin ediyorum. Bu haritanın bu halini ben beğenmiyorum abi. Sağa çok açık, sola çok dar. O yüzden biraz dengesiz buluyorum bunu. Yani bazı açılardan keyifli olabilir. Bazı açılardan çok keyifsiz. Hiç mermi attığım için dediğim gibi zırhtan yana. Şurada mühimmatı var ama başka bir mouse daha varmış lan. Öyle zoom'da kalırsa böyle olur abi. Bir daha bundan alacağım çünkü çok mouse var. Mouse çok olduğu için bununla oynamaya devam. Enteresan bir yer burası ya. 7'yi de çok enteresan bir yer abi. Modern tanklarla soğuk savaş tanklarının kapıştığı çok enteresan bir yer. Ne bileyim Şilkalar var. XM800T'ler var. Bradley'ler var. Hani Aptier 7 mi cidden çağ değişiyor. Yani çağ kapatıp çağ açıyorsun. Sanki 1453'ten 2023'e gelmişsin gibi oluyor yani orada her şey. Garip o yüzden çok sevmiyorum bu araları. Ya 7-7 sevdiğim bir yer değil. 7-3'ten sonrası karmaşıklaşmaya başlıyor abi. Mix oluyor yani. Diğerlerin oyunda dengesiz olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Antik ultim tanklar, antik ultim tanklarla denk geliyor. Enteresan şeyler oluşuyor bu ailede. Abi çok garip yani. Şuradan vuruldum gibi geliyor ama yok. Yok yani orada adam yok. Kim vurdu oğlum beni? İnanın anlamıyorum bazen. Hiçbir şey anlamıyorum bu oyunda. Bak oradaymış Leopar. Oyunun mermi geri bildirimi çok kötü abi. Efektler falan rezalet kötü. Sonra bana zırılıyorsunuz diyorlar. Bu da bok gibi bir anti-air abi. Bunun nasıl olduğunu soruyorsanız bok gibi. Anti-air olarak radarı çok kötü çalışıyor. Radarı şu ucube anten hiçbir işe yaramıyor. Bu da AFK drone'da takılıyor bütün gün. Drone'da uçup spot atmıyor. Bu arada galiba şu an 2K kayıt alıyorum. Umarım 2K olur. Şimdi up tieriz ve harita çok büyük. Ben burada salak gibi T95'te oynamam abi. Burada şeyle başlayalım. M48 ile Patton'la başlayalım. İlki ne kadar kötüyse 3'e kadar getirmişler Patton abi. Amerikalılar seviyor genel isim vermeyi tanklara. Ne bileyim Abrams, Patton, Sherman, Sheridan. Genel olarak general isim vermişler. Şimdi buradan B ile C arası oynayacağım ben. M48'i severim. Hızlı bir tank ama dediğim gibi koruma olarak çok bir artınız yok. Yani zırh namına bir şey diyorsanız abi dersin ki burası sağlam ben buraya çak zaten ölüyorsun yani. Herhangi bir Sovyet tankı seni buradan vursun ölüyorsun direkt. Ondan dolayı ben çok sevmiyorum. Koruma bağımında çok bir şey beklemeyeceksin abi Amerikalıların. Ortalama bir zırhım var. Bazen sektirir bazen sektirmez. Bazı adamlar seni denemez bazı adamlar seni kağıt gibi deler. O yüzden çok kale almayacaksınız. Oyunda iyi tank diye bir şey yok. İyi oynayan adam var ya o yüzden. Bu tank 10 numara falan dendiğine çok inanmayın. Kullanıcı dostu tanklar var diyeyim ben size. Kibarca. Şimdi bu biraz deneysel bir video olduğu için 1080p 2K'ya çevirdiğim için bazı şeyler kötü olabilir. Kötü olursa zaten yayınlamam. Çok kötü olursa yayınlamayız. Ortalama bir şey çıkarsa ortaya yayınlayacağım. Bakalım. Ben ilk defa deniyorum. Ah kaçırdık la bu. İşte böyle heat mermi otta bokta kaldığı için sıkıntı oluyor. Bu adamlar geliyor galiba. Tamir olacak vakit çok yok. Heat mermi oynaman dediğim gibi en ucube yanı her şeyde takılması. Her şeyde takılmasa çok güzel mermi de her şeyde takılıyor. Bu arada bunda 3 tanelik kalibre yok. T29'larda, T34'lerde olduğu gibi. 3 tanelik kalibre olsa T34 gibi manyak iyi tank olacaktı ama maalesef maalesef. Kule göstererek oynayabilir misiniz? Yani kule çok yüksek olduğu için gun depression az olduğuna çok aldanmayın. Genel olarak biliyorsunuz namluyu her yerden. Abi belli başlı istisnai durumlar var abi. Yani 10 numara iş beklemeyin. Tiger 2'lerin olduğu bir yerde böyle bir tank oynamak büyük avantaj sizin için. Şimdi şu taraflara biraz bakalım. Şu çalıları indirelim abi. Çalıyı çırpıyı indir. Baksana herhangi bir geri bildirim yok. Ağaçlar zaten Japon pornosu gibi anlatıyorum. Bak Duke Legion falan dönmüş. Nasıl bir ucube. Nerede oğlum bu skrimler?
adama sıkıyorum. Bizim takımın umurumda değil. Overpressure'ydı gördüğünüz üzere. Komutanımız ölmüş. 50 kalibremiz yok maalesef. Şuradaki tank değilmiş lan, oturmuş. Burada var bir şey, bakalım. Öyle. Dediğim gibi herhangi bir tanktan yine korkum yok. Denilme konusunda kule gösterdiğim yerlerde. Kule göstermediğimiz zaman korkabiliriz. Mesela IS-3 geliyor. Şöyle vuralım ağzına bir tane. Orada başka bir tank mı var? Hadi gidelim bakalım, basalım kerataya. T-44 100 bu. Bize bakmazsa iyi olur. Tamam, bu işte. Enayi bu. Tank öldürme konusunda üstümüze yok. Çok beynini kullanmadan oynayabiliyorsun bunu. Dediğim gibi bak, rütbe arttıkça beynini kullanman azalıyor. Oyunda mantık çok basit. Yukarı çıktıkça beynini kullanman azalıyor abi. Sadece kulağın iyi duyacak. Bir de gözün iyi seçecek adamları. Öldük. Anti-air'i alalım. Göstereyim ne kadar ucube olduğunu. Radarını kullanmayacağım bu arada. Normal elle nişan alacağım. Çünkü radarı cidden ucube. Şurada doğalım. Şura biraz daha açık diye hatırlıyorum. Etraf olarak. Bayağı açıkmış ya. Nerede o? Bak kitlemiyor. Arada bir kitlemiyor. Bir daha alacağım. Angel of Cass. Gel buraya kardeşim. Bir daha alacağım. Seninle bizim yanıt veremediğimiz var. Gel bakalım. Ha, kitledi mi? Yani çok dik açıdan gelen adamları doğru gösteriyor ama çok delaylı geliyor abi radarınız. Çok tavsiye etmiyorum o yüzden bunu. Anti-air olarak. Flanklemek için falan iş yapar. Denme değerleri çok iyi olmasa da adamları gıcık etmeye birebir. 40 milimetre deliyor 10 metreden de. Bu bir yerde biraz zor bulursunuz. Almanları falan delersiniz bu bir yerde. Ruslar sıkıntı yani. Sıkıntı kardeşim Ruslar. Başka uçak yok gibi şu an. Neyse, intikamımı aldım ben. Adamla vuruşup duruyoruz. Angel of Cast'la. Gördüğünüz gibi bastı mı gidiyor da. Çok bir dalgası yok. Zaten bizim TSK'nın klasik en müzik şu yani. Asırlardır var olan tank. ZPT'lerin babası. Uçak yok mu ya? Demin 50 tane vardı anasını satayım. 3 kere bomba attılar bize. Hepsi öldü mü? Buraya genel olarak değerlendirecek olursak bence güzel ağaç. Bunun gibi ucubeleri öldürmeye birebir bu arada bu. Abi bunlar da sizi güzel öldürüyor. Takım abinin çok görmediği bir araç Şilka nedense Ulu Orta gidiyor ama görmemişler. Bunun arasında dağlar kadar fark var. Onu da belirteyim. Hani şu önü düz plate olan, düz zırh olan çok iyi. Çok acayip iyi bu. Zaten biliyorsunuz Amerikan Rütbe 4'ünü anlatmıştım. Bunların burada klasik makine tüfeği oluyor ya. Bu en büyük zayıflığıydı. Bunu buradan kaldırdığın zaman bunun ön zırhı harika bir kıvama geliyor. 7.7'de acayip güzel bir zırh korumam var. Hani kule zırhın zaten çok hayvansal derecede iyi. Sheridan'ı açmadım. Sheridan'a özel video çekeriz. Sheridan güzel tank çünkü. Kendim özellikle oynamak istiyorum ama klasik mermadan herhangi bir tank denemez. Yani efektif olarak 300 milimetre, 340 milimetre zırhım var burada. Kulede de 280 milimetre zırhım var. Belli başlı tanklar seni denemiyor. Özellikle Sovyetlerden hiç korkmana gerek yok bu tankta. Absürt yerlerinden vurmadığı sürece Sovyetler seni delemez. IS-6, IS-4 gibi ucubeler seni ancak kapılarından deler. Kalan hiçbir yerden seni kolay kolay denemez abi. Bazı zayıf pikseller var oyunun modellemesinin bozuk olduğu için şuralar falan. Ama onun dışında dediğim gibi kuleden herhangi bir yerden seni bir Sovyet tankı delemez. Sovyetlere karşı oynuyorsan, uptiersen direkt bu tankla başla abi. Adamları yok edersin. Şimdi uptier yersek bununla başlayacağım. Downtier değiliz. Uptier değiliz ama sıkıntı değil abi. Hem hepsiyle bir başlamış oluruz. Güzel olur. Bunun gövde zırhı kaç? 127. Bunun da 127. Amma ve lakin bunun önünde makine tüfek gibi bir zayıf yeri yok. Ondan dolayı kendisi gayet başarılı bir tank. Diğerine nazaran. Yani kendi bir yarında durdurması zor bir ağır tank kendisi. Seviyorum o yüzden bunu. Bir de oynaması çok basit abi. Yükleme süresi bir tık fazla. Buna yapacak bir şey yok. Klasik. Maalesef yüksek abi.
M47'yi ben sevmiyorum bu arada. Eskiden M47 alt tanktı. Şimdi üste aldılar falan. Enteresan bir şeydi. M47'yi açmadan geçebiliyorsunuz M48'e. Ben öyle yaptıydım. Gayet memnundum M48'inden ama artık mecbur M47 oynuyorsunuz. M47'yi benim sevmeme sebebim bir tık fazla yüksek kuleli ve zayıf bir tank olması. M48 de zayıf ama kulesi biraz daha baskı olduğu için biraz daha zor seçiliyorsunuz dağlık, arazilik yerlerde. M47 ucube gibi kulesi belli olduğu için o da hit mermi atıyor, bu da hit mermi atıyor diyerekten saçma bir birleşim olmuşlar. Motor şanzıman. Biraz da önüne atabilseydik iyi olabilirdi. Bana mikro droplar geliyor ama umarım videoya da girmiyordur. 1080p ekrandan ilk defa 2K kayıt almayı deniyorum. Bakalım güzel olacak mı? Ben de merak ediyorum yani. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde hani delemiyor. Çok çalı olduğu için tabii sıkıntı kazım yani. Şu optiğinden vurmak istedim de gözükmüyordu. Optiği falan diyor bunun ya. Gövdeden çok zayıf bir tank değil o. Sovyet bias var dedim mi millet bana kızıyor. Kapolamdan vurmadığı sürece hiçbir şey yok. Şura çok zayıf dediğim gibi. Şuradan vurmadığı sürece hiçbir şey yapamazlar. Tabot atıyor. Mesela Zeysu neden beni vurdu da M47'yi vurmadı be. Adamını seçiyorum be kral. Eskiden tankları full Deagle'la kapatabiliyorduk. Bu da eskiden kalma da buglanmış tekrar. Bozuyor oyun. He, bu tankı övdük. En büyük eksisini söylemeyi unuttuk ulan. Bak mühimmat önünde, şoförün sağında ve solunda. Oradan denildi mi Allah'a emanet. Zaten şu optik de zayıf. Genel olarak bunu zırh olarak çok güvenmeyeceksin. Kule göstereceksin bunda. Sadece gövdeyi göstermeyeyim cacikisin yani. Astralabist oluyoruz. Bu arada benim Astralabist'te yazım falan gitti galiba. Onları bir ara tekrar yaparız. Tekrardan bir mod videosu çekebilirim. Tüm detaylarıyla diye. Bak Zeysu burada bir yerde. Şu lavu öldürelim. Ya aynen kanka. Yok Sovyet biraz. Ananın şeyi ya. Tamam mı? Daha nerene sıkmam lazım? Yandan hit mermi atıyorum be adam. Hadi APBC yemedi. Hadi APBC modelledik. Yani teşekkürler Türkiye. Üstten bizi delerse Allah'a emanet. Üstten deldiği an ölüyorum. O bizim varlığımızı inkar etti ve öldü. Aa, ben bazen işte abi oyunda kill almak önemli olunca kimse capture point'e gelmiyor. Kimse capture point'e gelmeyince böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Sonra ben sinirlenmeye başladım. Bu adam çok kızıyor. Bu adam çok oyunla hakaret ediyor. Yok zart yok zurt. Abi oyunda win almak önemli olsa bak şuraya giden 6 kişinin 8'i buraya gelecek. Ben yemin ediyorum bak. Eskiden böyleydi çünkü. Oyunda tek capture geldiği zaman herkes tek capture almaya oynardı. Ama şimdi kimsenin ipinde değil. İpim kuşağım 3 tane Sovyet tankını ben tutamam abi. Bay Anderson ben buraya dayanamıyorum. Neden Bay Anderson soruları geliyor sonra. Ya genel manada çok iyi bir ülke değil işte anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ne bu? Sen öl artık kral ya. Sen can sıktın yani. Gerçekten can sıktın sen. Hayır bu tarafa gidip burayı da alamadılar ya. Ben bir şey demiyorum ya. Enayiler sizi ya. Win almanın önemli olduğu günlerin geri gelmesini istiyorum. Win almanın bir mana ifade ettiği günlerin gelmesini istiyorum ben bu oyuna. Hem Gaijin ne diyor? Oyuncuları flanke göndermek istemiyoruz diyor. O zaman kazanma bonusunu geri getireceksin abi. Burada evet, böldük. Belli başta sıkıntılı tanklar. Ne alabiliriz ki onlara? Bunlar onu denmez. İlle bu ya da bu olmak zorunda oraya deleceksek. Bununla gidelim bakalım neler olacak. Sen bir köyüne gider misin kral? Lütfen. Tamam eyvallah. Yüksek patlayıcı atıyorsun mu? Abartmamak lazım bazen. Yani nereden yedik? Of çok yandım. Var mı burada başka ucube? Yok gibi. Panzer 2000 olduğu için öleceğiz. Ya şu buglama işinden iğreniyorum bu oyunla.
Bunu delebiliyoruz da. Delebilirsen bahtına. Şimdi buradaki obüsler bizim için bir tık problem teşkil ediyor şu an. Yani gördükleri an ölebiliriz. Burada hareket ediyor bir şey ama umarım obüstür. Yani umutlarla geldim ben oraya. Ha, benim spotta oynuyor kerata. Kerata benim spotta oynuyor. Ne onlar? Set terapiyi ben delemem buradan. Kolay kolay. Ya TL4'ü deldik. Şoför ölecek mi? Teşekkürler. Oy. Mesela niye ateş edemiyorum? Top aslında sağlam. Top daha turuncu ateş ettirmiyor ama oyun. Keyfe keder bazı şeyler. Aman Allah korusun deleriz falan adam ölür. Sıkıntı çıkıyorsun sonra. Kızlar bizlerden delersek ama. Ben genel olarak anladığınızı düşünüyorum. Yani rütbe 5 çok iyi değil. Hani çok böyle antin kuntin çok iyi tank dediğimiz şeyler yok. Genel olarak bu ortalama tanklar var. Rütbe 5'i kısaca özetliyorum. Gövdesi çok zayıf, kulesi çok zayıf. Genel olarak zayıf. Beğenmiyorum. Gövdesi fena değil. Bazen abidik gubidik sektiriyor, bazen abidik gubidik yiyor. O yüzden çok bir şey demek istemiyorum. Heat mermi atıyor. Heat mermi CSGR kasması kutubet. Ondan sonra gayet keyifli tank. Ayrıca videosu gelecek. Ayrıca çekeceğiz. Normal M48'den öyle ahım şu an bir farkı yok. T32 bomb çok kötü. Makine tüfekleri çok zayıf. Öndeki zayıf yerinden arındırılmış. Biraz daha iyi bir T32. M103 bir yana göre gayet iyi. Yükleme süresi ortalama. Ben kendisini seviyorum. Heat mermi attığı için bu bir yerde bayağı iyi deliyor. Bayağı iyi hasar atıyor. Bu hafif tankları da overpressure atıyor. O yüzden bunu oynamak keyifli bir araç. M163 hiç sevmediğim bir anti-air. Radar yanlış hesaplıyor. Çok güvenerek, radara güvenerek oynamayın. T95 çok yavaş. Sheridan'la kalan diğer burada M60'ın videoları ayrı ayrı gelecek. Sheridan'la ayrı bir video olarak çekmek istiyorum. Olur da şey yaparsak, şurayı bitirirsek komple bir burayı da komple oynarım bir ara. Çünkü bu hattını seviyorum ben Amerika'nın. Böyle benim diyeceklerim bugünlük. Amerika rütbe 5'i dediğim gibi vasat üstü. Vasat. Bazen vasat, bazen vasattan iyi bir yer kendisi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone like atarsanız sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.